hoş geldiniz. Bugün sizlere pancar salatası yapacağım. Normalde böyle birkaç pancar salatalarını araştırdım internette ama genelde çoğunda pancarlar hafif pişiriliyordu. Ben vitamin açısından pancarları pişirmiyorum. Pişirdiğim salatalarda da zaten o kadar hoşuma gitmedi. Ailem de beğenmedi. Ben genelde pancar salatasını pişirmeden yapıyorum. Ve böyle bütün vitaminlerini de kullanabiliyoruz. Hiçbir vitamin kaybı olmuyor. Ve aynı zamanda da tadı daha güzel oluyor bence. Pancarın faydası saymakla bitmez. Çok faydalı. Kan yapar olarak biliniyor zaten ilk önce. Ama aynı zamanda da bize bir sürü hastalıklara karşı koruyan etkisi vardır. Antioksidanları çoktur. Vitamin ve mineral değeri de çok yüksek olduğu için özellikle sonbahar ve kış aylarında pancar salatasını sık sık yapıyorum aileme. Evet, isterseniz gelin başlayalım. Gelelim malzemelerimize. 3 adet pancar alıyorum bu salata için. Daha az veya daha çok da kullanabilirsiniz. İsteğinize bağlı tabi. Biraz ceviz, zeytinyağı, nar ekşisi, kırmızı soğan, kıyılmış maydanoz, tuz ve biraz da limon. Önce cevizlerimizi döveceğiz. Şimdi bugün mutfak robotu yerine başka usul yapmak istiyorum ve size de böyle göstermek istiyorum. Çok pratik oluyor. Böyle bir poşete doldurup cevizleri iyice dövüyorsunuz. Ama bunun için kavanoz bile kafi. Yani herhangi bir kavanoz veya ağır bir şey varsa mutfağınızda bununla da dövebilirsiniz. Aynı burada gördüğünüz gibi benim böyle bir aletim var. Yani mutfak çekici deniliyor Almanca. Türkçe bilmiyorum tam olarak ne deniliyor. Çok faydalı. Normalde eti dövüyorum bununla ama ceviz için de çok güzel oluyor. Ve böyle güzelce dövdüm. Cevizim şu an bitmiştir. Cevizimi bittikten sonra geldi sıra pancarlara. Bunun için eldiven giyiyorum. Çünkü neden? Pancarlar çünkü elleri çok boyuyor. Uzun bir süre boyası da çıkmıyor elden. İlk önce pancarlarımı soyuyorum. Bu işlemi tamamen pişirmeden yapacaksınız. Başında da dediğim gibi bu salatayı tamamen çiğ pancardan yapıyorum. Evet, böyle gördüğünüz gibi sapını da küçük bir bıçak yardımıyla alıyorsunuz ama arkadaki köşesi kalıyor rendelemek için. Çünkü hani tutmak için bir şey gerekecek. İlk önce böyle güzelce soyun pancarlarınızı. En iyisi yani salatalık soyucusu veya patates soyucusu diyorlar bu alete. Onunla güzel oluyor. Çok fazla pancardan harcamadan ince ince soyabiliyoruz pancarlarımızı ve bir köşesinde bırakacaksınız tutmak için. Pancarlarımızı güzel rendeleyelim diye. Evet, şimdi rendeleme işlemine geçeceğiz. Ve gördüğünüz gibi bir ucunu bırakmıştım. Oradan tutarak güzelce pancarlarımı rendeliyorum. Evet, gördüğünüz gibi o kadar kolay bir işlem değil. Pancarı rendelemek, özellikle taze ise pişmiş pancarı rendelemek çok kolay tabii. Ama taze pancarın tadı salatalarda çok daha farklı, çok daha güzel oluyor bence. Ve bu işe gerçekten değer. Mutfak robotunuz varsa ondan da hemen geçirebilirsiniz tabii. O zaman daha kolay. Ama bence hiç gerek yok fazla bulaşığa. Ben bunu rendeyle yapıyorum seve seve. Çünkü pancarı çok seviyorum. Evet, şimdi rende işlemimiz bitti. Gördüğünüz gibi bayağı bir büyük salata tabağı pancar çıktı. Ve bu gerçekten bir vitamin deposu, inanın bana. Çiğ de olduğu için aynı zamanda. Evet, şimdi tahtamızda soğanı kesiyoruz. Bu işlem için tabii ki ilk önce soyuyoruz soğanımızı. Ve sonra tahtamızın üzerinde soğanımızı böyle ortadan bölüp ince ince piyazlık kesiyorum. Yani sizin biraz isteğinize de bağlı. Daha uzun da kesebilirsiniz. Ben ortadan bir kere böldüğüm zaman sanki rendelenmiş pancar salatasına daha çok yakışıyor. Soğanlarımı ancak hemen salata tabağıma almadan önce bir küçük kaseye alıyorum. Neden böyle yapıyorum size göstereceğim. Ve ilk önce bu kasede soğanlarımın suyunu çıkarıyorum. Yani eziyorum. Yani önemli olan kırmızı soğanı bence tuzla yıkamaya gerek yok. Normalde biraz acı soğanınız varsa kırmızı soğan yerine o zaman muhakkak tuzla yıkayın. Ama kırmızı soğan o kadar acı olmadığı için böyle
başka bir kasede elinize sıkarsanız acısı bence gidiyor. Ve bu salataya da muhakkak acısını çıkarmanız gerekiyor soğanın. Evet, soğan işlemi de bittikten sonra kıyılmış maydanozumu alıyorum. Burada belki gördüğünüz gibi kıyılmış maydanozum donduruldu. Dondurulmuş olarak, çünkü ben Almanya'da yaşıyorum ve her zaman taze maydanoz bulamıyorum. Ve o yüzden de böyle buzluktan da bazen faydalanıyorum. Evet, şimdi de dövmüş olduğum cevizi üzerine atıyorum ve zeytinyağını üzerine gezdiriyorum. Bu sizin tamamen kendi zevkinize bağlı. Ne kadar çok zeytinyağı veya nar ekşisi istiyorsanız veya seviyorsanız o kadar doldurun. Ben nar ekşisini çok seviyorum. Ama sevmeyenler sadece zeytinyağı ve limonla da yapabilirler. Ama bence özellikle pancar, yani kırmızı salatalara nar ekşisi çok yakışıyor. Pancar gibi salatalara. Ve ben de genelde sadece nar ekşisi kullanmıyorum. Bunun içinde hemen hemen 2 yemek kaşığı da limon da katıyorum içine. Ve kaya tuzu, olmazsa olmazım benim mutfağımda. Ve hepsini şimdi karıştırıyorum. Evet, gördüğünüz gibi şahane bir renk ortaya çıktı. Şimdi servis tabağına alabiliriz. Ve gördüğünüz gibi de çok sulu, suyu da dökülüyor ve bu su çok değerli. Bu salatanın suyunu da kesinlikle kaybetmiyoruz. Bütün suyuyla birlikte servis tabağına alıyorum. Cevizli pancarları bütün servis tabağına aldım. Şimdi de tabii ki suyunu üzerine gezdiriyorum. Çünkü bunun suyu çok değerli, çok vitaminli. Ve servis yapmadan önce de muhakkak karıştırmanızda fayda var. Evet, üzerine de biraz isteğe göre artık ceviz veya maydanoz, kıyılmış maydanoz da gezdirebilirsiniz. Ve böyle nihayet servis yapabilirim. Tabağımda çok güzel gözüküyor bence ve o kadar da vitaminli, o kadar da lezzetli, nefis pancar salatam. Muhakkak sizin de denemenizi tavsiye ederim. Umarım tarifim hoşunuza gitmiştir. Bir beğeni verirseniz çok sevinirim. Eğer kanalıma da abone olmadıysanız muhakkak abone olun. Böyle yeni videolarımı devamlı görebilirsiniz. Evet, bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.